Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu motif çantayı çalışacağız. Çok güzel bir motif. Her şeye yakışıyor. Çantanın bu formuna da çok yakıştı. Kısa sürede örüp bitirebileceğiniz güzel bir çanta oluyor. Ben böyle tek renk çalıştım ama dilerseniz renkle çalışabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalıyor. Koton iplerle çalıştım. Zaten birazdan size kullandığım malzemeleri söyleyeceğim. Hem malzemelerin linkini hem de kullandığım miktarlarını videonun her zaman olduğu gibi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde. Oradan da beni takip edebilir. Benimle birlikte örmek istediğiniz projeleri bana oradan iletebilirsiniz. Hadi şimdi malzemelerimize bakalım. Sonra da çantamızı örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bu motiflerden yapacağız sizinle birlikte. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Toplamda 13 tane böyle motif yapacağız. Daha sonra bu motifleri birleştirip askılarını öreceğiz ve çantamızı tamamlayacağız. Şimdi hangi malzemeleri kullandım ona bakalım. Motif için şöyle Alize Cotton Gold arkadaşlar. 100 gramlık 300 metre ipini kullanacağım. Aynı rengi siz de yapmak isterseniz renk kodu da 458 arkadaşlar. Her türlü koton iple örebilirsiniz. Alize'nin koton iplerinin %55'i pamuk, %45'i akrilik oluyor. Ben 2,10 milimlik tığ kullanıyorum. Tığ numarası da 0'a denk geliyor arkadaşlar. Motiflerimizin ölçüsünü de vereyim hemen size. Kare bir motif. Motifimizin hemen ölçüsüne bakalım. Ölçümüz yaklaşık 12 santim arkadaşlar. Her türlü iple olur bu çanta ama ipiniz fark ederse, tığ numaranız fark ederse, bir de üzerine el ayarınız fark ettiğinde sizin elde edeceğiniz ölçü farklı olur. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Şimdi çantamızı örmeye başlayabiliriz. Böyle bir çanta için 1,5 yumak ip kullanacağız arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 yumak ip, yani 100 gramdı bir tane ipimiz. Tekrar kontrol edelim. Evet, 100 gram, yaklaşık 150 gram ip gidecek. Daha fazlası giderse yine söyleyeceğim videoda. Videonun açıklama kısmına hem malzemelerin linkini hem de miktarlarını her zaman olduğu gibi yazıyor olacağım. Şimdi motiflerimizi örmeye başlayacağız. Toplamda 13 tane motif öreceğiz dediğim gibi. Bir tanesini birlikte örelim. Kalanları zaten aynı şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Bilmeyenler için detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bakın, ipimi alıyorum. Orta parmağıma 1 ve 2 defa doluyorum. Daha sonra şöyle tutuyorum bu ikili halkayı. Tığımı buradan geçiriyorum. İp alıyorum, çıkarıyorum ve üstüne 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu halkanın içine toplamda 15 tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı bilmeyen arkadaşlarım için şöyle kısaca anlatayım. Tığıma ip doluyorum. Halkanın içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın, tığımda 3 tane ilmek var. Tığa ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor. Tekrar tığıma ip alıyorum ve kalan 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 seferde çıkmış oluyorum ve biz buna ikili trabzan diyoruz. Bu benim ilkiydi. Toplamda 15 tane, ilk çektiğim 3 zincir hariç toplamda 15 tane ikili trabzan yapıyorum halkanın içine. On bir, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ikili trabzanı yapıyorum. Şimdi halkanın içerisinden parmağımı çıkarıyorum. Daha sonra bakın, 2 tane halkam, bir tane de küçük ip parçam var. Önce öndeki halkayı üst dipten çekiyorum. Ben bunu çektikçe şu arkada görmüş olduğunuz
halka kapanmış oluyor. Sonuna kadar çekiyorum ve diğer halkayı kapatıyorum böylelikle. Daha sonra boştaki şu küçük ip parçasını çekiyorum ve bunu çekince de diğer halkam kapanıyor. Daha sonra ilk yaptığım 3 tane zincir değil, zincirin yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna da ilmek kaydırma diyoruz. İlmek kaydırmayla sıramı kapatmış oluyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip bir sonraki sıraya başlıyorum. Bu parça ipi şöyle trabzanların aralarından birkaç tanesinin arasından geçireceğim. İkinci sırayı öreceğim. Daha sonra da kalan parça ipi tamamen keseceğim. Şöyle daha sağlam olsun diye birkaç tane trabzan tepesinden şöyle elimle tığ yardımıyla yürüttüm. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. İkinci sıramızda bu çektiğim 3 tane zinciri trabzan olarak sayıyorum. Bir alt sırada da saydım. İlk 3 tane zincir çektim. Sonra 15 tane trabzan yaptım. Zincir dahil 16 tane trabzanım oldu. Şimdi ikinci sıradayım. İlk çektiğim 3 tane zinciri yine bir tane trabzan olarak sayıyorum. Tığıma ip doluyorum. Hemen zincirin yanındaki ilk ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane trabzanım olmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yanındaki trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincir çekmiyorum. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani bu sırada yan yana 2 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra 2 zincir çekeceğiz. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağız. Birlikte bir daha yapalım. 2 zincir çektik. Aşağıdan trabzan atlamıyorum. Direkt trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonra yanındaki trabzana da batıp ikili trabzan yapıyorum. Zincirden sonra 2 tane yan yana ikili trabzan yapmış oluyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Dediğim gibi asla aşağıdan trabzan atlamıyorum. Trabzanıma batıyorum, ikili trabzan. Yanındaki trabzana batıyorum, ikili trabzan. Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapacağım. Sonra 2 zincir çekeceğim. Sonra bir daha yan yana 2 tane ikili trabzan yapacağım. Dediğim gibi trabzan atlamadan bu işlemi devam ettireceğim. Evet, aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar ilerledim arkadaşlar. Şimdi sırayı beraber kapatacağız. Yan yana son 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim ve şimdi ilk yaptığım 3 tane zincirin tepesine battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki 3. sıraya geçtik şu an arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzana battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Sonra 2 zincirlik boşluğa battım. İp alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani ilmek kaydırmayla 2 tane ilmek kaydırma yaparak şu 2 zincirlik boşluğa geldim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 2 zincirlik boşluğun içine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu da 2. Zincir çekmiyorum. Bir sonraki aşağıdaki 2 tane trabzana atlıyorum. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batıp aynı işlemi yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Aşağıdaki 2 trabzana atlıyorum. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batıp aynı işlemi yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu işlemi sürekli tekrar ederek tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ettim ve geldim. Şimdi birlikte sıramızı kapatacağız ve bir sonraki sıraya çıkacağız. İlk yaptığımız 3 tane zincirin tepe noktasına batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırmayla sıramızı kapatıyoruz. Şimdi 4. sıradayız. Bir tane zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen zincirin altındaki boşluğa batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığda 2 ilmeğimiz oluyor. Tığımıza ip alıp 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. Yani buraya hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tığa ip doluyoruz ve 2 tane trabzanı atlayıp 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. Bu boşluğun içine toplamda 4 tane sık iğne, 4 tane 2 trabzan yapıyoruz önce. 2, 3 ve 4. Daha sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz ve 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 4. Sonra zincir çekmiyoruz. Aşağıda bakın yan yana ikili trabzanlar var. 2 tane burada, 2 tane de burada. Şimdi bu ikili trabzanın arasına, yani 2 tane trabzanı atlıyoruz. Hemen onun yanındaki boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Sonraki 2 tane ikili trabzanı atlayıp 2 zincirlik boşluk kısmına 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu işlemleri sürekli tekrar edeceğiz. Birlikte birkaç kere daha yapalım. Aşağıdaki 2 tane ikili trabzanı atlıyoruz. Yanındaki boşluğa, bakın burada bir zincir çekmemiştik. O yüzden küçük bir boşluk var. Yanındaki boşluğa batıp buraya önce bir tane sık iğne yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Tığa ip doluyoruz. Sonraki 2 tane ikili trabzanı atladığımızda 2 zincirlik boşluk kısmımız var. Bu 2 zincirlik boşluk kısmını önce 4 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. 3, 4. Sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde tekrar etmiş oluyoruz. Bu sırayı da bu işlemleri sürekli tekrar ederek tamamlayacağız. Bir kere daha yapalım sizle birlikte. 2 tane ikili trabzanımızı atlıyoruz ve zincirsiz ilk boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra yine 2 tane ikili trabzanı atlıyoruz. 2 zincirlik boşluğumuz var. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi aynı işlemleri tekrar edip sıra sonuna kadar geliyorum. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnemizin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırmayla sıramızı kapatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. sıramıza çıkıyoruz. 5. sıramız için 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra aşağıdaki 4 tane
ikili trabzanı atlıyoruz. 2 zincirlik boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. 4 tane ikili trabzanı atlıyoruz. Bu 4 tane ikili trabzandan sonraki sık iğnenin tepesine batıp yarım trabzan yapıyoruz. Bilmeyenler için anlatayım yarım trabzanı. Tığımıza ip doluyoruz dediğim gibi. Sık iğne tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığda 3 tane ilmeğimiz oluyor. Tığımıza ip alıyoruz ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. Buna yarım trabzan ya da çakma sık iğne de deniyor. Ben yarım trabzan demeyi tercih ediyorum. Yarım trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Aşağıdaki trabzanlarımızı atlıyoruz. Bu trabzanlardan sonraki 2 zincirlik boşluğa batıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. Bu boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şu an köşeleri oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın bu bizim ilk köşemiz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığa ip doluyoruz. Trabzanları atlayıp sık iğne tepesine batıp bir tane yarım trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi zincirlere sıkı sıkı çekmiyorum. Elim biraz gevşek tutuyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sonraki trabzanları yani aşağıdaki bu 4 tane ikili trabzanı atlıyorum ve sık iğne tepesine batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanları atlıyorum. 2 zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi de ikinci köşemi yapmış oldum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanlarımı atlıyorum. Tığıma ip dolayıp sık iğne tepesine batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlıyorum. 2 zincirlik boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlıyorum. Tığıma ip doluyorum. Sık iğneye batıp yarım trabzan yapıyorum. Yani burada sık iğnelerin hepsine battığımda yarım trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşlukların bir tanesinde köşe yapıyorum. Diğerinde sık iğne yapıyorum. Bakın 3 zincir çektim. Sık iğne tepesine batıp yarım trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batıp bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Üçüncü köşemi de yapmış oldum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlayıp tığıma ip dolayıp sık iğne tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlayıp sık iğne tepesine batıp bir tane yarım trabzan. 3 zincir çekiyorum. Trabzanları atlayıp 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Böylelikle dördüncü köşemi de yapmış oldum ve sıra sonuna neredeyse geldim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım 5 tane zincirin, bakın şöyle göstereyim. 1 ve 2. İkincisine batıp ilmek kaydırmayla bu sırayı da kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramı da böylelikle bitirmiş oluyorum.
Son sıramızdayız arkadaşlar. Bu sırayı yaptığımızda motifimiz bitecek. Bir tane zincir çekiyorum. Önümdeki ilk boşluğa batıp ilmek alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla boşluğun içine geliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 tane zincirimi trabzan olarak sayıyorum. Bu boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir dahil yan yana 3 tane trabzanım olmuş oluyor. Bakın 1, 2, 3. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Buraya ise 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. Sonra köşeye geliyorum arkadaşlar. 2 zincirlik bir köşem var. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra yanındaki 3 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Sonraki 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sonraki 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sonraki 4 zincirlik boşluğa 4 tane ikili trabzan. Daha sonra yine köşeye geliyorum. İkinci köşeme. Köşeye ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tekrar ederek tamamlayacağım. Yani ne yapıyorum? Köşelere 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeden sonra 1, 2, 3, 4 tane boşluğum var. 3 zincirden oluşan. İlkine köşenin yanındaki ilk boşluğa 4 tane ikili trabzan. Onun yanındaki 3 zincirlik boşluğa 3. Onun yanındaki 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Diğer köşenin yanındaki yani benim sonuncu 3 zincirlik boşluğuma 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerin yanlarındakine 4'er tane, ortada kalan 2 boşluğa ise 3'er tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum ve geliyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Son 4 tane ikili trabzanımı yaptım. İlk yaptığım 3 tane zincirin değil, yanındaki ikili trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Bir zincir çektim ve artık ipimi kestim. Şimdi motifimiz hazır arkadaşlar. Bu motiften toplamda 13 tane yapalım. Daha sonra da birleştirmelerini size göstereyim. Birleştirelim. Sonra da askı kısmını yapalım. Şöyle bakın, parça ipi birkaç tane trabzan içinden geçiriyorum. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra kalan ip parçalarını da makasla temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, 13 tane motifimizi ördükten sonra bakın bu şekilde dizilimini yapıyoruz. Bu sıralamaya göre birleştirmesini yapacağız. Yani şu anda görmüş olduğunuz şekilde dizeceğiz. Daha sonra da birleştirmelerini şu şekilde hepsini teker teker yapacağız. Bunun ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Birleştirmelerinizi ona göre yapın. Kafanız karışmasın. Evet, şimdi birleştirme işlemine başlayabiliriz. İlk 2 parçamı aldım. Hemen ipimi aldım. Bir tane zincir çekip önce bir ilmek oluşturdum.
İki parça, bütün ilmek sayıları aynı zaten motiflerin. Üst üste köşelerinden denk getirdim. Motiflerimizin ön yüzleri dışarı bakıyor. Arka yüzleri birbirlerine denk geliyor. Hemen ilk köşeye, ikisinin de köşesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırmayla önce ipimi buraya sabitliyorum. Daha sonra ilk trabzanımın tamamına değil, bakın şöyle tutuyorum. İki kanadı var biliyorsunuz. Arka kanadına batıyorum. İlk trabzanımın arka kanadı. Diğer parçada da yine ilk trabzanımın bu sefer ön kanadına batıyorum. İki parçaya aynı anda batmış oluyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma ile yapacağız birleştirmeyi. Bakın şöyle açayım. Trabzanlar birbirlerine denk geliyor. İki trabzanı da bakın tamamına batmıyorum. İlk trabzanın, yani öndeki parçamın trabzanının arka kanadına, arkadaki parça trabzanımın ön kanadına batıyorum. Yani şöyle yan yana tuttuğumda ortadaki iki kanadı birleştirmiş oluyorum. Hadi yapalım birlikte. Arka kanada, diğer parçanın ön kanadına battım. İp alıp çıkardım. Çıkaran ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. İlmek kaydırma yapıyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta, elimi sıkı sıkı tutmuyorum. Görmüş olduğunuz gibi geniş geniş örüyorum. İlmeklerim bakın geniş geniş. İlmek kaydırma olduğu için elimizi biraz bol tutarak birleştirme yapacağız ki motiflerimizde toparlanma, büzülme olmasın. Bakın. Benim gibi siz de ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Bu şekilde size zor geliyorsa iğne iplik yardımıyla, yani kendi ipliğiyle ipinize iğne takıp dikerek de birleştirebilirsiniz. Her iki şekilde de güzel görünüyor. Ama ben ilmek kaydırma bana daha kolay geliyor ve duruşunu daha çok seviyorum. O yüzden bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bakın. Evet, bakın sona kadar geldim. Köşedeyim. İkisini de köşesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve bu iki motifi birleştirmiş oluyorum. Sonra diğer motifleri alıyorum. Yine motifleri üst üste denk getiriyorum ve köşesinden başlıyorum. Bunda yaptığımız gibi hep aynı şekilde köşeye batıp ilmek kaydırma yaparak birleştirmemi yapıyorum. Trabzana denk geldiğimizde ise ön parçanın arka kanadına, arka parçanın ön kanadına batıp ilmek kaydırma yapma işlemime devam ediyorum. Bu şekilde size az önce gösterdiğim sıralama olacak şekilde birleştirmemizi yapacağız. Birleştirmeleri hep aynı ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. O yüzden tek tek her parçada birleştirmeyi göstermeyeceğim. İpimizi kesmemiz gereken noktada kesip yeniden yeni iple başlayabiliriz. Hiç fark etmez ama dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta, trabzan tepelerine batmıyoruz. Elimizi sıkı sıkı tutmuyoruz ve asla trabzan atlamıyoruz. Şimdi birleştirmelerimizi yapalım. Zaten birleşmiş halini de göstereceğim. Ve en son yanda kalan parçalarını birlikte birleştirip askı kısmına geçeceğiz. Bakın ilk dörtlü şu şekilde birleşmiş oldu. Şöyle birleştirdim. Şimdi çevirdim. Bakın burada 2 tane, burada 3 taneydi. Üçüncü parçayı koyacağım. Böyle gidemediğim için şu şekilde devam ettireceğim. Yani bu parçayı hemen altındaki parçaya denkleyeceğim. Üst üste getiriyorum. Daha sonra şu parça, şu iki parçanın hemen köşesine batarak ilmek kaydırmayla başlamış oluyorum.
Bu şekilde birleştirelim arkadaşlar. Dediğim gibi sıralamayı takip edin. Çok uzamasın video çünkü hep aynı işlemleri yapacağım. Tek tek göstermeyeceğim birleştirmeleri. Çünkü aynı işlem. Birleştirmelerin son noktasında sizle tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, birleştirmelerimin bir kısmını yaptım. Yani size gösterdiğim sıralamaya göre birleştirmeleri yaptım. Yaptıktan sonra üstüne tülbent koyup hafif bir ütü de vurdum. Daha sonra da son birleştirmeleri yapacağım. Şimdi böyle birleştirdikten sonra arkadaşlar şöyle üst üste denk getiriyorum. Bakın şu iki tane parçayı direkt şöyle üst üste denk geliyorum. Yanda kulakçıklar kalıyor. Yani boşta iki tane parça kalıyor. Bunları da şöyle katlayacağım. Buralarını, bakın şurası da boş kaldı. Burayı diğer tarafta aynı şekilde buradan, buradan ve buradan da birleştirmeyi yapacağım. Ve daha sonra da askı kısmına geçeceğim. Şöyle görünecek. Hemen bu kısımları da birleştirmeye başlıyorum. Şu dipten başlayacağım. Böyle zikzak gibi devam edeceğim ki ipimi tekrar koparma gibi bir durumum olmasın. Bakın şuradan bir tane zincir çekip ilmek oluşturdum. İpi buradan dahil ediyorum. Şimdi bir tane de zincir çekip sabitledim ipimi buraya. Bakın buradaki köşe ve yandaki köşe, ikisini aynı anda köşelere battım ve ilmek kaydırma yaptım. Daha sonra aynı şekilde trabzanların tek kanatlarına batarak birleştirme işlemimi yapıyorum. Bakın bu kısımları da göstereyim. Başladım. Buraya kadar geldim. İki parçanın da köşesine aynı şekilde ilmek kaydırma ile birleştirdim. Daha sonra bakın bu parçayı katlayıp buradan devam edeceğim. Tekrar önümdeki parçanın köşesine ve yeni birleştirme yapacağım parçanın köşesine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Dediğim gibi asla trabzanları atlamıyoruz, köşeleri atlamıyoruz. Hepsine batacağız ki çantamız formu düzgün dursun, muntazam, temiz bir görüntüsü olsun. Aynı şekilde böyle buraya kadar devam edeceğim. Bakın sona geldiğimizde şöyle katlayacağız biliyorsunuz. Önce şu an birleştirdiğim iki parçanın köşesini ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra şöyle bunu katlayacağım. Bunun da bakın önce şu ilmeğimi bir içeriye alayım. Bunun da bakın köşesi. Şimdi birleştirme yapacağım parçanın köşesine batıyorum ve az önce birleştirme yaptığım parçanın köşesine bir kere daha batıp köşeleri birleştiriyorum. Yani hiçbirinde atlama yapmıyorum dediğim gibi. Daha sonra yine trabzanları birleştirerek ilerliyorum. Buradan başladım. Şöyle devam edeceğim. Şurayı tekrar size göstereceğim zaten. Evet, bakın buradan başladık. Yukarıya devam ettik. Şimdi şu kısmı da birleştireceğiz ve birleştirme işlemimiz tamamen bitmiş olacak. Hemen trabzanları birleştirdim. Şu an köşedeyim. İki parçanın köşesini ilmek kaydırmayla yine birleştirmesini yapıyorum. Daha sonra bu köşeye bir kere daha batıyorum. Önce yanlış yere batmışım. İlmeğin içine batmışım, düzelttim.
Bu köşeye bir kere daha batıyorum şimdi. Bunun karşısındaki, yani şöyle ya arkadaşlar, bu ikisi karşı karşıya, bunu atlamıyorum. Bunun köşesine de batıyorum. Çünkü bakın şu birleştirme noktalarında boşluk görüntüsü oluşsun istemiyorum. Böyle kapansın istiyorum. O yüzden 4 köşeye de birbirine birleştirmiş olmam gerekiyor. Buraya da battım. İlmek kaydırma yaptım. Tekrar bu parçamın köşesine battım. Buradan devam edeceğim, parçanın köşesine de son olarak battım ve ilmek kaydırmamı yaptım. Yani 4 köşeye de batmış oldum. Daha sonra trabzanlara geçtim. Onların da ilmek kaydırma yaparak birleştirmesini yapıyorum ve birleştirme işlemim bitmiş oluyor. Sonra da askısına geçeceğiz birlikte. Bakın böyle. Evet, birleştirme işlemlerimiz bitti. Şimdi askı için başlıyoruz. Önce bir tane zincir çekip ilmeğimizi oluşturuyoruz. Daha sonra çantamızın hemen bakın şurasından başlayacağım. Bir zincir çekip önce ipi buraya sabitliyorum. Daha sonra trabzan tepelerine birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeye geldiğimde, burası 3 zincirlik bir köşe biliyorsunuz. O yüzden 3 tane sık iğne ile dolduruyorum burayı. Daha sonra trabzanlara geçiyorum ve yine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum ta ki şuraya kadar sık iğneleri yapıp geliyorum. Bakın buradan başladık. Şöyle göstereyim. Şuradan başladık ve devam ettik. Orta boşluğa doğru ilerliyoruz. Şimdi köşeye geldim. Köşeye battım, ip alıp çıkardım, tığda bekletiyorum. Ortadaki köşeye battım, ip alıp çıkardım, tığda bekletiyorum. Yanındaki motifin köşesine battım, ip alıp çıkardım. Bakın 4 tane ilmek oldu. 4'ünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Ve daha sonra trabzanlara geçip ilmek kaydırma işlemine devam ediyorum. Burada 3 tane ilmeği tek seferde toplamış olduk. Köşeye geldim yine. Diğer tarafta yaptığımız gibi 3 tane sık iğne ile köşeyi doldurdum. Sonra trabzanlara geçtim. Her birine birer tane sık iğne yapıp şu kısma kadar ilerleyeceğim. Şu kısımda tekrar size göstereceğim. Buraya geldiğimde şöyle elimi düzelteyim. Şöyle çevireyim. Yine aynı şekilde ilk köşeye batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Ortadaki köşeye batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Soldaki köşeye batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. 4 ilmek, 4'ünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Sonra trabzanlarıma devam ediyorum.
Burada ilmekleri birlikte topladık. Trabzanlara devam ettik. Şimdi çevireyim şöyle. Sivri uçta ne yapıyorduk? 3 tane sık iğne ile bu köşeyi dolduruyorduk. Daha sonra yine aynı şekilde trabzanlara sık iğne yapacağım. Burada da yine aynı şekilde 1 2 3 köşeyi aynı anda sık iğne yapıp toparlamasını yapacağım. Tekrar sık iğne, sivri uca geleceğim. Burada da 3 tane sık iğne, tekrar sık iğne. Bu köşeye geldiğimde de yine 3 tane köşeyi aynı anda öreceğim ve sıra sonuna şuradaki sık iğneleri yapıp gelmiş olacağım. Evet, size tarif ettiğim şekilde yaptım ve ilk başladığım noktaya kadar geldim. Bu sıramı bitiriyorum şu anda. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Şimdi askılarımızı oluşturacağız. Şu köşeye kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. Bu boşluğun içine, köşenin içine. İlk sık iğneyi örüyorum. İkinci sık iğneyi örüyorum. İkinci sık iğneyi ördükten sonra 90 tane zincir çekiyorum. ...90 tane zinciri çektikten sonra diğer köşedeki, bakın, ilki değil ikinci sık iğneye batıp hemen bir tane sık iğne yapıyorum ve bu zinciri buraya sabitlemiş oluyorum. Daha sonra sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Köşeye gelmiş oluyorum. Köşeye geldiğimde ilk sık iğneme batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmeği bekletiyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. İlmeği bekletiyorum. Yani yan yana köşedeki iki sık iğneyi aynı anda örerek yine bir eksiltme yapmış oluyorum. Daha sonra diğer sık iğnelerimi örerek şöyle çevireyim. Sivri kısma kadar geleceğim. Burada yine 90 tane zinciri çekip karşı tarafa birleştireceğim. 90 tane zincirimi çektim. 1 ve 2. İkinci sık iğneme batıp sık iğne ile birleştirmesini yaptım. Sonra sık iğnelerimi örüp şu köşeye kadar ilerliyorum. Burada yine eksiltmemi yapacağım. Evet, buraya kadar geldim. Ne yapıyorduk burada? 2 tane sık iğneyi aynı anda örüyorduk. İlkine battım, ip alıp çıkardım. İkinciye battım, ip alıp çıkardım. Tığıma ip aldım ve 3 tane ilmeği tek seferde çıkardım. Eksiltmemi yapmış oldum. Sonra kalan sık iğnelerimi de örüp bu sıramı da tamamlıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum.
Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya başlıyorum. 90 tane zincirim olan kısma kadar ki sık iğneleri önce örüyorum. Şimdi bu zincirlerimin her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Her birine batıyorum ve birer tane sık iğnemi yapıyorum. Böyle tamamına sık iğne yapacağım. Daha sonra şuradaki sık iğneleri öreceğim. Köşede tekrar size göstereceğim. Evet, zincirlere sık iğneyi yaptım. Devamındaki sık iğneleri de ördüm ve dediğim gibi şuradaki köşeye geldim. Burada yine eksiltme yapacağız. Bakın ortada eksiltmemiz görünüyor. Bir önceki sıradaki eksiltmemiz. Bu eksiltme sağındaki ve solundaki ilmek. Yani bu 3 ilmeği aynı anda örüp eksiltmemizi yapıyoruz. Daha sonra diğer sık iğneleri örüp zincir kısmına kadar geliyoruz. Zincirdeki sık iğneleri öreceğiz. Sonraki sık iğneleri öreceğiz. Bu köşede de az önce yaptığımız gibi 3 tane sık iğnemizi aynı anda örüp eksiltmemizi yapacağız. Ve bakın başlangıç yerimiz burasıydı. Kalan sık iğneleri örüp sırayı tamamlayacağız. Sırayı bitirip bir sonraki sıraya birlikte geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya başlıyorum. Her sık iğneme mutlaka batıp sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın askı kısmına geldim. Buradaki de sık iğnelerimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın yine aynı şekilde ördüm ve köşeye geldim. Köşede yine eksiltme yapacağım ve yine 3 tane yapacağım. Bakın eksiltme kısmı şöyle görünüyor bir alt sıradaki. Bunun önce sağındakine, sonra kendisine, sonra solundaki sık iğnesine batıp 3 ilmeği aynı anda örüp bir kere daha eksiltme yaptım. Daha sonra sık iğnelerimi örmeye devam ettim. Sık iğnelerimi öreceğim. Diğer zincirimin sık iğnelerini de öreceğim ve başladığım noktaya kadar devam ettireceğim. Bu köşede yaptığım eksiltmenin aynısını bu köşede de yapacağım. Sonrasını tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. İlmek kaydırmayla sıramı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipi burada kesiyorum. Daha sonra şu ipimi şuradan birkaç tane ilmek arasından yürütüyorum. Son olarak burada düğüm atıyorum. Yani 2 tane zincire çekip düğümlemiş oluyorum ve kalan ip parçamı kesiyorum. Şimdi tekrar ilmek oluşturuyorum bir zincir çekip. Daha sonra şu iç kısmı bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Şuradan herhangi birinden ya da dipten mi batsak? Şuradan batıyorum.
hemen sık iğnelerime yine birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Bakın şuradan başladım. Orta noktaya kadar geldim. Bir, iki, üç. 3 tane sık iğne aynı anda batıp azaltma işlemimi yaptım ve sonraki sık iğnelerimi ördüm. Evet, sık iğnelerimi örmeye devam ettim. Şimdi bakın askıya doğru gideceğim. Burada yine bir eksiltme yapmam gerekiyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın son sık iğneye batıyorum. Sonra askıdaki ilk sık iğneye batıyorum. Bakın bunlar birbirini takip eden sık iğneler. En son sık iğnem burası. Buna battım. Bir de askıdaki sık iğneme battım. Ve 2 ilmeği aynı anda ördüm. Buradaki geçişi de bu şekilde sağlamış oldum. Şimdi askının tamamını sık iğnelerle öreceğim. Buraya geldiğinde yine eksiltme yapıp bitireceğim. Bu kısmı tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bakın ördüm. Bitişe doğru geldim. Burada da yine eksiltmemi yapacağım. Askıdaki son sık iğneye batıyorum. Askıdaki son sık iğneye battım. İlmek alıp çıkardım. Motifteki ilk ilmeğe battım. İlmek alıp çıkardım. Ve 3 ilmeğimi tek seferde topladım. Yani yine eksiltmemi yaptım. Buradaki son sık iğnemi ördüm. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Bir tane zincir çektim. Yani ilmek kaydırmayla sırayı kapattım ve çantamın bu kısmını da bitirdim. Şimdi burada ipimi keseceğim. Aynı şekilde arka tarafında da yine buradan ipimi takıp burada da bir sıra öreceğim. Sonra çantam bitmiş olacak. Ölçülerini ve kaç gram gittiğine beraber bakıp sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, çantam şu an tamamen hazır. Şimdi önce ölçülerine bakalım. Çantama toplamda 150 gram ip gitti. Ama şunu belirteyim, kullanacağınız ipin kalınlığı fark ederse kullanacağınız miktar da fark eder. Bunu göz önünde bulundurun. Ben şimdi ölçüsünü hemen göstereyim size. Çantamın eninin ölçüsü 31 santim arkadaşlar. Şöyle şuradan yüksekliğinin ölçüsü 33 santim. Orta kısımdan ölçeyim bir de yüksekliğini. Şöyle de 26 santim. Askı boyuna da hemen bakalım. Askımızın uzunluğu da arkadaşlar 48 santim. Çok şık, çok güzel bir çanta oluyor. Ben böyle tek renk çalıştım. Dilerseniz renkli de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalıyor. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.